Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Viyana'da 3 günde neler yaptık onu göstermeye çalışacağım. Viyana, Avusturya'nın hem başkenti hem de en büyük kenti. 2 milyon nüfusuyla bizim şehirlerimize göre birazcık daha küçük olsa da Avusturya'nın neredeyse 1/4 bu şehirde yaşıyor. Bu arada videoda gördüğünüz yerlerin tamamının konumunu link olarak bırakacağım. Bunlara daha sonra ulaşmak için kanala abone olabilirsiniz. Biz ilk gün otele yerleştikten sonra kalan vaktimizi Viyana'nın en önemli simgesi olan Aziz Stefan Katedrali'ne ve yakın çevresine ayırdık. Roma ve Gotik mimarisinden izler bulunduran bu yapı 1147 yılında yapılmış olsa da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük hasarlar almış ve neredeyse yeni baştan yapılmış. Aziz Stefan Katedrali'nin hemen girişinde böyle ölçü birimleri var. O zaman esnaflardan aldığı ürünleri ölçülerini karşılaştırmak için böyle bir sistem koymuşlar. Aslında burada da ekmek ölçüsüne, aldığınız ekmeklerin ölçüsüne de bakabileceğiniz bir yer varmış. Eğer bir esnaf bu konuda haksızlık yaparsa o esnafı zincirliyorlarmış ve o ekmeği satın alan kişi affedene kadar da o zinciri çözmüyorlarmış. Burada da 2. Dünya Savaşı'nda bu katedralin yıkılmış halini görüyorsunuz. Burada Viyana'da yaşayan bir arkadaşımız buradaki çalışmanın, şu an sizde de daha rahat göstereceğim. Bakın devamlı bu taraflarda çalışmalar var. Şurada çalışmalar var. Buradaki çalışmalar size denk gelmiş bir şey değil. Sürekli olarak çalışma var zaten. Hala yapılıyor. Devamlı daha iyi hale getiriyorlar diyor. Kuleye tırmanmak istiyorsanız 343 merdiven çıkmayı göze almanız gerekiyor. Ve ayrıca ücreti de 6.50, 6,5 euro. Çocuklar içinse 2 euro. Şu an bize çok zor geldi. Aslında önceden burada bir asansör de varmış. Asansör ücretli, merdiven ücretsizmiş. Ama şu an tadilattan dolayı asansör çalışmıyormuş. Viyanalılar 2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'nın geri çekilişini bir yenilgi olarak kabul ediyorlar. Ve bu yenilgiyi bu eserle sembolize etmek istiyorlar. Yerde gördüğünüz heykel ise bir Osmanlı askerine ait. Heykelin hemen yanında da Mozart'ın mezarını bulabilirsiniz. Aslında burası çıkış noktası. İçeriden giriş yapıp çıkışı buradan yapıyorsunuz. Viyanalıların kahveyle tanışmasının bile Osmanlı geri çekilirken bıraktığı kahve çuvalları sayesinde olduğu söyleniyor. Hatta Viyana'dan dünyaya yayılan kruvasanın şeklinin bile hilale benzetilmek için o şekilde olduğu söyleniyor. Aziz Stefan Katedrali'ne giriş ücretsiz ve içerisi gerçekten dışarısından daha etkileyici. Muhakkak biraz vakit ayırıp buraya gelmenizi öneririm. Katedralin içinde altın ve kıymetli taşlarla yapılmış dini eserler, dini kalıntılar, kıymetli kitaplar, el yazmaları ve birçok heykel var. İlk gün yemek işini şansa bırakmamak için District Kebap adındaki bu dönerciye geldik. Lezzeti gerçekten çok güzeldi ve Türkiye'deki dönerlerden daha farklı. Fiyatları da burada görebiliyorsunuz. Biz Viyana'da otel olarak The New'yi tercih ettik. Ve gördüğünüz gibi hemen önünden de tramvay kalkıyor. Otelin tasarımı gerçekten çok güzel. İçeride odalarda da bu kırmızı rengi bolca görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi duvarlar falan da çok keyifli şekilde döşenmiş.
Lobby barda hem çocukların hem de büyüklerin güzel vakit geçirmesini sağlayan çeşitli olanaklar var. Biz tercih etmedik ama otelin kahvaltısı da fena değil gibi görünüyordu. Kişi başı 18 euroymuş. Eğer düşünürseniz değerlendirebilirsiniz. Klasik Avrupa kahvaltısına benziyor. Şimdi size otel odasını göstermek istiyorum. Buraya bir iki tane kitap da bırakmışlar. Burada kasa var. Şöyle açık dolap fikri hoşuma gitti. Gereksiz yere doldurmanıza gerek yok. Güzel çalışan bir klima sistemi olduğu belli. İçerisinin sıcaklığı şu an çok iyi. Renkler çok canlı, güzel görünüyor. Televizyon böyle bir oda için bence yeterli boyutta. Lavabo kısmı böyle. Banyo kısmı şeffaf. Bu konuya dikkat etmeniz iyi olur seçim yapmadan önce. Burada da tuvalet var. Tuvaletin içine bile özenerek şöyle güzel şeyler yapmışlar. Odayı ben çok sevdim. Ama şu duşun şuradaki durum biraz sıkıntı olabilir. Televizyonun yanına bir de Bluetooth hoparlör koymuşlar. İlk defa böyle bir otelde Bluetooth hoparlör görüyorum. Anlaşılan gençlere dönük olduğu için böyle bir ses sistemi de tercih edilmiş. Güzel bir kahvaltıyla ikinci güne başlıyoruz. Viyana'da gerçekten kahvaltı açısından çok fazla seçenek mevcut. Tatlı ve tuzlu ürünler bulabileceğiniz birbirinden farklı birçok pastane var. Tercihiniz ne olursa olsun bol bol kruvasan yemeden dönmeyin. Muhtemelen dünyadaki yiyebileceğiniz en tatlı, en lezzetli kruvasanlar Viyana'da yapılıyor. Eğer birazcık daha misafirperverlik, Türk misafirperverliğini özlerseniz Yıldırım Bakery gibi bir yerde tercih edebilirsiniz. Konumunu yine açıklamalar kısmında paylaşıyor olacağım. İkinci gün gezimize yine Aziz Stefan Katedrali'nden başlayıp ünlü alışveriş caddesi Kolmart'a doğru ilerleyerek başlıyoruz. Yine bugünün gezi rotasını açıklamalar kısmında sizinle paylaşacağım. Şu an Aziz Stefan Katedrali'nin olduğu bölgede dolaşıyoruz. Burada tabii ki çok turistik bir bölge olduğu için fiyatlar biraz yüksek olabilir. Biraz bilgi vermesi için size bunları göstermek istiyorum. Bu bölgede çevrede böyle güzel binalar var. Ama burası Budapeşte veya Prag kadar her binanın güzel olduğu bir şehir değil. Yani hemen kameraya bakın şu tarafa çevirdiğimde çok düz binalar görüyorsunuz. Ama arada böyle güzel yapılar da tabii ki var. 1679'daki veba salgınından sonra inşa edilen bu veba sütunu da şehirdeki en çarpıcı eserlerden birisi. Kolmart'ın hemen başına geldiğinizde Julius Meinl'ın burada bir kahve dükkanı var. Dönüşte veya gidişte bir kahve içerek dinlenebilirsiniz. Kahveler gerçekten çok lezzetli ve fiyatları da çok yüksek değil. Aynı zamanda içerisi aslında bir market ve hediyelik eşyaya dönük çok fazla güzel ürün var. Şu an dolaştığımız cadde de Kolmark olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi burada birbirinden ünlü markaların mağazaları var. Kolmark Caddesi'nin bittiği yerde karşınıza çıkan bu binada da Sisi Müzyum var. Önünde de yine çok güzel sanat eserleri var. Burada 18. yüzyıldaki insanların giydiği, kullandığı genelde lüks eşyalar sergileniyormuş. Sisi Müzyumu'nda olduğu o yapının içine girdiğinizde sizi böyle büyük bir meydan karşılıyor. Burada da çok güzel heykeller var. Bu heykel de Avusturya'nın ilk kralı Franz için yapılmış bir heykelmiş.
Burası da Hofburg İmparatorluk Sarayı. Önünde şöyle çok çarpıcı bir heykel var. Yine binanın üstünde de birçok heykel var. Hemen şu tarafta da Weltmuseum var. Weltmuseum'da da dünya kültürlerine ait değişik eserler, savaş kostümleri, müzik aletleri gibi birçok eser yer alıyor. Müzenin giriş ücretini de burada görebilirsiniz. Bu gördüğünüz büyük meydanda da İmparatoriçe Maria Theresa'nın büyük bir heykeli var. Hemen arkasında Doğa Tarihi Müzesi, hemen karşısında da Sanat Tarihi Müzesi var. İki binada gerçekten çok güzel görünüyor. Biz şu an Doğa Tarihi Müzesi'ne girmeyi düşünüyoruz. Ücretleri ve içeride neler olduğu hakkında size yine bilgi vereceğim. Doğa Tarihi Müzesi'ne geldiğimizde maalesef tatsız bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bu müze salı günleri kapalıymış ve bugün günlerden salı. Buradaki gezimizi bir sonraki güne bırakmak durumunda kalıyoruz. Bu iki müzenin hemen biraz arkasında da müzeler bölgesi diye ayrı bir yer daha var. Viyana'da kesinlikle istediğinizden daha fazla müze bulabilirsiniz. Şimdi buradan karşı tarafa geçip o müzeler bölgesinin nasıl olduğuna bakacağız. Burada da yine halk tiyatrosu olarak geçen güzel bir bina var. Mumok ve Leopold Müzesi'nde da burada bulunuyor. Özellikle Mumok Müzesi'nin gerçekten çok ilgi çekici bir görüntüsü var. Hofburg Sarayı'ndan itibaren size gösterdiğim yerlerin hepsi birbirine çok yakın ve aralarında yürüyerek gezmek de gerçekten çok keyifli. Şu an haritada kalple işaretli olan yerlerde bu noktaları görebilirsiniz. Müzeler bölgesinden ayrılıp Wien Gerngross olarak geçen bu gördüğünüz AVM'ye geliyoruz. Burada Zara, Bershka, Mediamarkt gibi önemli markalar var ve bazı fiyatlar gerçekten çok uygun. Aynı zamanda bu caddenin üzerinde de yine alışveriş yapabileceğiniz birçok yer mevcut. Bu AVM'nin konum bilgisini de yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. AVM'nin alt katında bu şekilde bir şeyler yiyebileceğiniz alanlar var ve aynı zamanda büyük bir market var ve fiyatları gerçekten uygun. Malum Avrupa'da bizim alıştığımız gazsız suyu bulmak biraz zor oluyor. Eğer bizim alıştığımız suyu arıyorsanız üzerinde böyle Oyne yazanı tercih edebilirsiniz. Ayrıca Viyana sokaklarında birçok yerde bulabileceğiniz yangın vanalarından da Alp dağlarından gelen buz gibi suyu alabiliyorsunuz. Bu su tamamen içilebilir ve gerçekten çok lezzetli. Viyana'ya gelmeyi düşünenler için bir de ulaşım konusundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Viyana'da biletler için şöyle bir sistem var. Buradan hemen İngilizceye geçip bakın 24-48-72 saatlik biletler var. Buradaki 72 saatlik biletlerden birini aldık biz 3 gün duracağımız için. Bu biletlerle şu ana kadar gördüğümüz tüm araçlara binebiliyoruz. Aynı şeyi tercih edebilirsiniz. Nelere bineceğimize dair Viyana'da yaşayanlara sorduk. Hepsine binebileceğimizi söylediler. Viyana dışına çıkarken ama bu biletler yeterli olmuyor. Viyana'da biraz vakit geçirmek için Luna Park'a geldik. Hemen girişte şöyle güzel bir salıncak karşılıyor bizi. Yanında da Madame Tussauds var. Şimdi içerilere doğru gidiyoruz bakalım. Daha büyükler için ne seçenekler var. Burada gördüğünüz dönme dolapta aslında çok ünlü. 1897 yılında yapılmış ve çok uzun süre dünyanın en büyük dönme dolabı olarak kalmış. Şu an burada gördüğünüz Luna Park Avrupa'nın en büyük Luna Parklarından biri ve içinde gerçekten herkese hitap eden çok fazla oyuncak var. İç kısımlara girdiğinizde daha modern yapılar görebiliyorsunuz. Hatta daha büyük bir dönme dolap da var. Bilet fiyatları ise 6 ile 10 euro arasında değişiyor. Biz ikinci günümüzü burada noktalıyoruz. Bugün ilk durak olarak Parlamento binasına geldik arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel. Önünde harika bir heykel var. Hemen yanında da belediye binası var. Kuleleri şu an olduğum yerden bile görünebiliyor. Buraya ulaşım çok rahat. Tramvay her iki taraftan da önünden geçiyor.
Bugün kahvaltı için Ströck diye bir yere geldik. Aslında buraya rastgele geldik ama gerçekten çok memnun kaldık. Ürünler çok lezzetliydi. Ayrıca Türk bir çalışan da var, Gürcü isminde. Bize çok yardımcı oldu sağ olsun. Eğer kahvaltılık bir yer arıyorsanız burayı da değerlendirmenizi öneririm. Fiyatlar da gayet uygun. Şimdi de Rathauss'a, yani belediye binasının oraya geldik arkadaşlar. Burası parlamento binasının hemen yanında. Önünde gördüğünüz gibi dev bir sinema perdesi var. Burası yazları bu şekilde açık hava sineması olarak kullanılıyormuş. Kışın da buraya buz pisti yapıyorlarmış. Yani belediyenin bir hizmeti anladığım kadarıyla. Gerçekten çok güzel bir meydan. Hemen arkasında da birçok bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Burası da Rathaus Parkı olarak geçiyor. Bina hem ihtişam olarak çok güzel, hem mimari olarak çok güzel, hem de kullanım alanları olarak çok güzel. Şu an anlaşılan bir 2024 Film Festivali de var. Onunla ilgili tabelalar da görüyorum. Belediye binasının karşısında da gördüğünüz Hofburg Tiyatrosu var. Burası da gerçekten yine çok güzel bir bina. Vaktinizin bir kısmını bu civarı gezmek için ayırmanızı öneririm. Gerçekten güzel, görmeye değer yerler. Dün giremediğimiz Doğa Tarihi Müzesi'ne bugün gireceğiz. Biletler 18 euroymuş. Çocuklarda ücretsiz. Hatta 19 yaş altı ücretsiz sanırım. Tam anlamadım o kısmı. Ama bizim 5 yaşındaki çocuğumuz ücretsiz olarak giriyor. Bakalım içerisi nasıl? İçeri ilk girdiğinizde güzel bir binayla karşılaşıyorsunuz. Ve ilk kısımda çeşitli mineral taşları var. Üç salonda bu tarz mineraller var. Yalnız müzeyle ilgili bir eleştirim var kesinlikle arkadaşlar. Müze çok sıcak. Yani şuradaki her yerde birer tane cam açmışlar sadece. Hiçbir şekilde klima yok. Yani bu kadar para ödediğiniz bir yerde en azından birazcık serin serin dolaşabilmek istiyorsunuz. Binanın yapısına çok dokunmamak için mi böyle bir şey yapmadılar bilmiyorum ama gerçekten çok sıcak. İtalya ve Hollanda'daki müze deneyimlerimiz çok daha keyifliydi. İçeride bir kısımda da uzaydan gelmiş taşları görüyorsunuz. Burası gerçekten ilgi çekiciymiş. Çocukların en çok ilgisini çeken kısımsa tabii ki bu dinozorlara ayrılan kısım oluyor. Üst kata çıktığınızda dinlenmek için bir kafe de var. Turun yarısını tamamlamış oluyorsunuz. Burada belki dinlenmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca burası yine muhteşem bir mimariye sahip. Müzenin tamamını size çekme şansım yok. Gerisini görmek istiyorsanız tabii ki gelip burayı ziyaret etmeniz gerekecek. Ama Viyana'daki çocuklu aileler için tercih edilebilecek en iyi müzelerden birisi bence. Siz de eğer çocuklu bir aileyseniz bence bu müzeyi değerlendirebilirsiniz. Birçok hayvan maketini ve iskelet yapısını yakından görme şansı bulacaktır çocuklar. Evet arkadaşlar, artık müzeden çıkıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bu kadar sıcak olduğunu bilseydim kesinlikle burayı gezmezdim. Sıcakta gerçekten çok zor. Hiç dışarıdan daha bile sıcak muhtemelen şu an içerisi. Bununla ilgili neden bir önlem alınmadı bilmiyorum.
Ama eğer hava çok sıcaksa tekrar düşünün derim. Viyana'da yenebilecek en ünlü yemeklerden birisi Schnitzel. Schnitzel'i en iyi yapan en eski restoranlardan birisi de Fickmüller. 3 tane restoranı var. Biz buraya dün akşamdan randevu aldık. 1905'ten beri olduğunu siz de görüyorsunuz. En ünlü olanı domuz pastırma, domuzdan yapılıyormuş. Ama biz onu değil diğerlerini deneyeceğiz tabii ki. Bir gece önceden internet üzerinden online randevu yaparsanız iyi olur. Bazıları çok kalabalık ve çok büyük sıralar olabiliyor bazılarında. Fickmüller'de menü bu şekilde. Biz şu Chicken Cordon Bleu ve Wiener Schnitzel of Veal'i deneyeceğiz. Bakalım inşallah memnun kalırız. Evet arkadaşlar, şinitsellerimiz geldi. Bu dana şinitsel. Bu ise Cordon Bleu olan. Bakalım lezzetleri nasıl. Yemeğin yanında ekmek gelmiyor arkadaşlar. Ekmek isterseniz şöyle bir paketle size veriyorlar. Yemeği biz çok beğenmedik bu arada. Tabi denemek isterseniz size kalmış. Arkadaşlar biz şimdi Fickmüller'den çıktık. Ve gördüğünüz gibi hemen önünde bir sıra oluşmaya da başladı. Yani bu sıra insanları birazcık sanki böyle kandırıyor. Biz 3 aile gittik. Ama 3 aile de yani çok damak tadımıza uygun gelmedi bize. Bir daha kesinlikle tercih etmeyiz. Bence eğer sizde farklı alternatifler varsa çok da zorlamayın. Viyana'daki son akşamımızda belediye binasındaki dev perdeden bir şeyler izleyerek geçirmeyi tercih ettik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni videolar için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.